Herkese merhaba, Medicaple'a hoş geldiniz. Ben Fatih Selim Elma. EKG kursu video serimize ders sunumu olarak devam edeceğiz. Bugünkü konumuz sinüzel ritimler. Hemen sinüzel ritimlere başlayalım. İlk öncelikle sinüzel ritimler derken anlatmamız gereken ilk konu sinüs nodundan yani sinüatriyel noddan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü sinüzel ritimlerin tamamı sinüatriyel nod kaynaklı olan ritimlerdir. Hemen bahsedelim sinüatriyel noddan. Bildiğiniz üzere sinüatriyel nod kalbimizin sağ atriumunda üst arka kısımda meydana gelmiş bir sinir topluluğudur ve kalbimizin doğal pacemaker'dır. Yani kalbimizin doğal uyarı çıkartma merkezi sinüatriyel nodumuzdur. Sinüatriyel noddan çıkan uyarı önce sağ atriuma ve eş zamanlı olarak sol atriuma yayılmaya başlar ve böylelikle atriumlar genişleyerek depolarize olmuş olur ve biz de EKG'de P dalgası görmüş oluruz. Bu konulara EKG'ye giriş bölüm 1 ve bölüm 2 videomuzda ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederiz. Evet, dedik ki sinüatriyel noddan uyarı çıkacak, atriumları depolarize edecek ve böylelikle atrium depolarizasyonu yani EKG'de bir P dalgası görmemiz gerekmektedir dedik. Evet, peki bu P dalgasının yapısı nasıl olmalı? Hemen bundan bahsedelim. Şimdi morfoloji diyeceğiz bundan sonra yapısı için. Evet, P dalgamızın morfolojisinden bahsedelim. P dalgamız pozitif olmalıdır. Hemen hatırlayalım. Pozitif bir atım ne demekti? İzoelektrik hattın üzerindeki olan bütün atımlar pozitif. Alt kısmında oluşan atımların hepsine de negatif atımlar diyorduk. Bazı segmentlerde yükselme varsa buna elevasyon, çökme varsa depresyon diyorduk. Ama dalgalarla ilgili, atımlarla ilgili olan bütün tabirlerde pozitif ya da negatif olarak adlandırmamız gerekiyordu. P dalgamızın pozitif olması gerekmektedir. Kubbemsi bir görüntüde olmaktadır. Yani bu kubbemsi görüntüden kastımız P dalgamızın simetrik bir şekilde yükselmesi yine aynı şekilde alçalması gerekmektedir. Böyle M harfi şeklinde ya da asimetrik bir P dalgasının oluşması bize atriumlarda bir sorun olabileceğini düşündürebilir. Bunu da yine birazdan işleyeceğiz. Şimdi baktığımızda bu ortadaki görsele baktığımızda sinüatriyel noddan çıkan uyarı sağ atriuma yayıldığında işte EKG'de bir elektriksel akım oluşuyor ve aynı zamanda demiştik ki sol atriuma da yayılır. Bakın üzerinde LA yazan ekstra daha büyük bir enerji yolu var. Bunların ikisi birleştiğinde bize üst tarafta da görmüş olduğumuz P dalgası gibi pozitif simetrik bir P dalgasını oluşturuyor. Dolayısıyla atriumların böyle sağ ya da sol tarafında bir sorun olduğunda P dalgasının yapısı değişecektir. Biz de EKG'de ritmin sinüatriyel noddan çıktığını ya da atriumlarda bir sorun olup olmadığını bu P dalgasının morfolojisinden yani yapısından anlamamız gerekiyor. Hemen daha anlaşılır bir dille anlatmak için bir sonraki slaytımıza geçelim. Burada görmüş olduğumuz gibi A yazan kısım yani normal olan kısım bizim sinüatriyel noddan uyarının çıkıp atriumları depolarize ettiğinde görmüş olduğumuz atımdır. Ama bunun dışındaki bütün bakın B olsun, C olsun, D olsun işte H'a kadar, H'ye kadar bunların hepsinde atriumlarda bir sorun var demektir. Hemen yan taraftaki mesela görsele bakalım. Kahverengi olan kısım sol atriumun sağ atriumun yapısını gösteriyor. Hani elektriksel akımını gösteriyor. Mavi olan kısım sol atriumun elektriksel akımını gösteriyor. Sol atriumda bir sorun var. Bakın fark ettiğiniz üzere bu da bizim EKG'de P dalgamızın yapısının değişmesi olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi eğer ki bu sinüatriyel P dalgasının yapısındaki değişikliklerle alakalı eğer ki P dalgamız pozitif kubbemsi görünümde ise uyarı sinüatriyel noddan çıkmıştır ve sinüs ritmidir. Yani sinüzel bir ritimdir. Bunu
Adlandırırken de eğer ki AV blok vesaire yoksa sinüs ritmi, örnek veriyorum, normal sinüs ritmi, sinüs bradikardisi, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi, sinüzel blok, sinüzel arrest gibi hep böyle adında sinüs olan adlarla hitap edeceğiz ve hastaya buna göre tanı koymuş olacağız. Evet, ilk ritmimizle devam edelim. İlk ritmimiz normal sinüs ritmi. Normal sinüs ritmimiz kalbimizin doğal çalışmasının ritme dökülmüş halidir. Baktığımızda işte uyarısını atriyal nottan çıkıyor, atriyumları depolarize ediyor ve pozitif kubbemsi bir P dalgası oluşuyor. Ardından uyarı AV noda gidiyor ve AV nodda kısa bir süre bekletildikten sonra ventriküle iletiliyor. Böylelikle PR mesafemiz 0.12 saniye ile 0.20 saniye arasında oluyor. Ventriküle giden uyarı ventrikülleri düzgün bir şekilde depolarize ediyor. QRS kompleksimiz dar olmuş oluyor böylelikle. Ve ardından depolarize olan kan ventrikül kasılarak kanı vücuda gönderiyor ve pozitif bir T dalgası oluşuyor. Baktığımızda da normal sinüs ritminin dakikada 60 ila 100 arasında olması gerekmektedir ve düzenli olması gerekmektedir. Düzeni hatırlarsanız arar mesafesi arasındaki süreyi hesaplayarak buluyorduk. Burada da baktığımızda işte hemen buradaki büyük kare çizgisinin üzerine denk gelmiş bir R dalgası bulduk. Bir arar mesafesini sayalım. 5 küçük kare burada var. 5 burada var. 10, 15 var. Bakalım 16, 17 ve işte 17, 17 buçuk, 18 civarı, yani 17 buçuk civarında bir arar mesafemiz var. Yine saydığımız zaman burayı hemen silelim. Hemen şuraya baktığımızda 1,5 küçük kare burada var. 5, 5 de burada var. 10, 15. Bir küçük kare de burada var. Yani baktığımızda 1,5 da burada vardı. Yine 17,5 küçük kare sonra bir R dalgası gelmiş. Burayı saydığımızda buranın da 17,5 küçük kare olduğunu göreceğiz. Ve ritmimizin düzenli olduğunu anlamış oluyoruz. Baktığımızda hastaya herhangi bir sorun yok. Yani normalde kalbin çalışması gerektiği gibi hiçbir sorun yok. Normal sinüs ritmi kalbimizin normal çalışması olarak karşımıza çıkıyor dedik. Evet, hemen bakalım, bir ilk örnek tresemizi değerlendirelim. EKG'de hatırlarsanız ilk önce bakmamız gereken yer AVR derivasyonuydu. AVR derivasyonuna bakmamız lazım. AVR'nin negatif olması lazım. Hemen bakalım. P dalgamız var şurada. Görmüş olduğunuz yer P dalgası negatif. R dalgamız da negatif. T dalgamız da negatif, görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla AVR derivasyonumuz negatif diyebiliriz. Ritmimizin düzenine bakalım. Bunun için de arar mesafesini sayacağız. Hemen şöyle bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan yaklaştırınca, bu arada kalem işlemiyor. O yüzden uzaktan yapmak zorunda kaldık. Evet, şöyle saydığımızda 1 büyük kare, 2 büyük kare, 3 büyük kare, 1, 2, 3. Yani 3 büyük, 3 küçük kare, toplam 18 küçük kare yapmış oluyor. Hemen yine burada aynı süreyi saydığımızda işte 1 küçük kare orada var, 5 burada var, 6 etti. 10, 15, 16, 17 civarı bir 18 pardon civarı bir küçük karemiz mevcut. Dolayısıyla ritmimizin düzenli olduğunu anlıyoruz. Burada hepsini tek tek saymamız gerekiyor. Video uzun olmaması için şu an o kadar ayrıntılı saymayacağım. Hızımıza baktığımızda 1500 bölü küçük kare sayısı formülünü uyguluyoruz. 1500 bölü 18 hızımızın 83 olduğunu anlamış olduk. Böylelikle işte ritim demiştik ki düzenli olacak demiştik normal sinüs ritminde. Dakikada 60 ila 100 arasında bir uyarı olması lazım demiştik. İki kriterimize de uyuyor. P dalgamızı değerlendirdiğimiz zaman P dalgamızın pozitif kubbemsi bir görünümde olması lazım demiştik. Burada da görmüş olduğunuz gibi pozitif bir P dalgası mevcut. P dalgamız normal dedik, pozitif kubbemsi görünümde. PR aralığını saymamız lazım. Hemen size yaklaşalım. Burada P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar olan süreyi sayıyoruz. Hemen saydığımızda 1, 2, 3, 4 küçük kareye denk geliyor. Bu da bizim PR mesafemizin
4 küçük kare olduğunu, yani normal olduğunu gösteriyor bize. Her P'ye bir QRS çıkmış mı? Bakın burada P dalgası var, burada QRS var. P dalgası var, QRS var. P dalgası var, QRS var. Görmüş olduğunuz gibi her P'ye bir QRS kompleksi oluşmuş. QRS kompleksimize bakalım, dar mı geniş mi diye. Görmüş olduğunuz gibi başlangıcından bitimini 1,5 küçük kare civarında, yani bu da QRS kompleksimizin dar olduğunu gösteriyor. ST segmentine baktığımızda bütün derivasyonlarda, bakın derivasyonlardan da bahsedeyim bu arada. Bakın burası derivasyon 1'miş ve EKG'de şuraya kadar olan kısımda gösterilmiş. Derivasyon 2'ymiş, buraya kadar gösterilmiş. İşte burada AVL'miz var. Buradan şuraya kadar olan kısım. En altta da işte görmüş olduğunuz gibi derivasyon 2'yi tek parça halinde uzun olarak verilmiş. Bu da EKG'mizde işte derivasyonları bize gösteriyor. Evet, hemen baktığımızda ST segmentimizi derivasyonlarda değerlendiriyoruz. İzoelektrik hattı olması lazım diyoruz. Baktığımızda bütün derivasyonları değerlendireceğiz. Ancak EKG'de derivasyon değerlendirmesini akut koroner sendrom konusunda işleyeceğiz. Dolayısıyla burada hani kalıbının oturması için her seferinde soracağız. ST segmenti izoelektrik hattı mı, T dalgası pozitif mi negatif mi diye. Ancak bunun değerlendirmesini akut koroner sendrom konusunda işleyeceğiz dediğim gibi. ST segmentini izoelektrik hatta varsayalım şu an hepsinde. Zaten hepsinde izoelektrik hatta, bakın V1'de birazcık yükselmiş. Ama dediğim gibi hafif de V2'de var. Ama bunları dediğim gibi akut koroner sendrom dersinde işleyeceğimiz için şimdilik es geçiyoruz. ST segmentimiz izoelektrik hatta dedik. T dalgamız bütün dalgalarda, yani bütün derivasyonlarda pozitif olmalı. AVR hariç. Bakın D2'de pozitif, D3'de pozitif, AVF'de pozitif, AVL'de şurada pozitif, V2'de pozitif, V3'te de pozitif, V4'te tam seçilmiyor. V4'te diyorum, pardon, V1'de tam seçilmiyor. V4'te pozitif, V5'te de pozitif, V6'da da pozitif. Bunlar da akut koroner sendromun konusu. Yani bundan sonraki trase değerlendirmelerinde bu konuyu işte, yani T dalgası pozitif mi negatif mi diye her seferinde soracağız ama ders esnasında işlemeyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sebebi de akut koroner sendromu işlemediğimiz için. Evet, tanımız nedir? Bakın ritimde P dalgası var. Her P'ye bir QRS yanıtı çıkmış. PR mesafesi 0.12 ile 0.20 saniye arasında. QRS'imiz dar. ST segmentimizin izoelektrik hattı olduğunu kabul ettik. T dalgamızı pozitif kabul ettik. Herhangi bir sorun yok. Doğru mu? Ritmimiz düzenli ve hızımız 60 ila 100 arasında. Bu uyarı normal bir ritim. Doğru mudur? Normal bir ritim. Peki bu ritme kim sebep olmuş? Sinoatriyal nod. Nereden anladık? Bakın bir kalp siklusunda şöyle bir kalp atımı olarak değerlendirelim. Bir siklus olarak değerlendirelim. Bu ritimde ilk çıktığı yer sinoatriyal nod. Dolayısıyla bu uyarı sinoatriyal noddan çıkmış. Sinüs kaynaklı bir ritim. Yani sinüs ritmi. Normal bir sinüs ritmi. Evet, görmüş olduğunuz normal sinüs ritmini öğrenmiş olduk. Tedavi uygulayacak mıyız? Hayır. Çünkü her şey normal. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Diğer ritmimize geçelim. Şimdi diğer ritim de aynısı. Yani normal sinüs ritminin aynısı. Sinüs bradikardisi. Buradaki tek sorun hızımızın 60'ın altında olmasıdır. Yani baktığımızda ritim düzenli mi düzensiz mi sorusunda ritmin düzenli olduğunu anlıyoruz. Yine arar mesafelerini değerlendirerek. Ardından 60 ila 100 arasında mı diye hızımızı değerlendiriyoruz. Bakıyoruz hızımız yavaş. Onun dışında P dalgası var. Görmüş olduğunuz gibi. PR mesafesini saydığımızda, burada tam sayılmıyor ama birazdan örneklerini göreceğiz. PR mesafesini saydığımızda 0.12 ile 0.20 saniye arasında. QRS kompleksimizi daha saydığımızda 0.12 saniyeden dar. ST segmentimiz izoelektrik hatta T dalgamız pozitif. Görmüş olduğunuz gibi tek sorun hızın yavaş olması, yani bradikardik olması. Bu bradikardiye kim sebep olmuş? Yani bu bradikardi ritmi nereden çıkıyor kalpte? Sinoatriyal noddan. Nereden anladık? Bakın P dalgası var. Pozitif, kubbemsi görüntüde ve çıktıktan sonra ardından bir kalp siklusu gelmiş. Yani bir kalp atımı oluşmuş. Böylelikle sinüs bradikardisi meydana gelmiş. Evet, burada dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var. Bakın şurası bir T dalgası. Burada bir atım daha var. İşte bu da EKG'de giriş videolarında anlatmış olduğumuz
U dalgası. U dalgası ile ilgili demiştik ki bradikardi arttıkça U dalgasının oluşma ihtimali artar ya da U dalgasının amplitüdü yani voltajı, enerjisi yükselir demiştik arkadaşlar. Hemen değerlendirmemizi geçelim örneğimize. Burada bakın ritimlerin üzerinde küçük küçük atımlar var. İşte şurada falan her yerde görmüş olduğunuz gibi. Parazit bunlar. Bu bizi yanıltmasın. Hani bunlar nedir diye düşünmeyelim. Evet, ilk değerlendireceğimiz yer AVR'ydi. AVR'miz pozitif mi negatif mi baktığımız zaman AVR negatif. QRS kompleksimiz, T dalgamız, P dalgamız hepsi negatif. AVR'miz negatif. Ritmimize baktığımızda ritmimiz düzenli. İşte arar mesafesini saydığımızda 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31 küçük kare olarak gördüm. Bakalım gerçekten de 31 miymiş? Evet. Her 31 küçük karede bir R dalgası geliyor. Bunları tek tek her seferinde saymamız gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi videomuz uzun olmaması için şu an saymayacağız. Evet, saymayacağım yani daha doğrusu. Ama mesela sahada çalışırken bir EKG değerlendirdiğimde hepsini tek tek kontrol ediyorum. Evet, demiştik ki hızımızı küçük kare formülüne göre hesaplarken 1500 bölü 31 yapıyorduk. Yani 1500 bölü küçük kare sayısı da küçük karemizde 31. 1500 bölü 31 hızımızın 48 olduğunu gösteriyor bize. Evet, görmüş olduğunuz gibi bradikardik bir ritim var. Hemen P dalgalarını değerlendirelim. Bakın baktığımızda P dalgası pozitif kubbemsi görünümde. P dalgalarımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. P dalgası pozitif kubbemsi görüntüde. Evet. PR aralığımızı değerlendirelim. Şöyle yaklaştırayım PR'yi sayabilmek için. Bakın şuradakini, AVF'nin hemen altındakini bakalım. P'nin başlangıcından itibaren 1 küçük kare, 2 küçük kare, 3, 4, tam 5 küçük kareden birazcık kısa. 5 küçük kareye kadar normal kabul ediyorduk zaten. PR mesafemiz 4 küçük kare yani normal. Her P'ye bir QRS çıkmış mı? Bakın P dalgası QRS. P dalgası QRS. Yanlış yamuk bir çizim oldu. Her P'ye bir QRS çıkmış ritmimizin tamamını değerlendirdiğimizde. QRS kompleksimizi sayalım. Bakalım kaç küçük kare, dar mı daha doğrusu. 1 küçük kare, 2 küçük kare, 2,5 küçük kare yani 0,10 saniye civarında. Bu da bizim için normal kabul ediliyordu. Evet, ST segmentimizin izoelektrik hattı olduğunu varsaydık. T dalgamızın bütün derivasyonlarda pozitif olduğunu varsaydık. Ve bu ritimdeki tanımız nedir? Bir bradikardi var. Bu bradikardiye neresi sebep olmuş kalpte? Sinatriyal nod. Sinüs bradikardisi diyoruz. Nereden anladık sinüs bradikardisi olduğunu? Çünkü P dalgası var. Pozitif bir P dalgası var. Ve ritim P dalgasından yani sinatriyal noddan çıktığını anlamış oluyoruz. Tedavi edecek miyiz? Bradikardi algoritmasını değerlendireceğiz arkadaşlar. Bradikardi algoritmasında da hastayı tedavi etmemiz gerekmektedir. Sinüs taşikardisinden bahsedelim. Sinüs taşikardisinde de diğer ritimlerde olduğu gibi tek sorunumuzun ritmin dakikada 100'ün üzerinde olması. Yani taşikardik bir ritim olması gerekmektedir. Baktığımız zaman sinüs taşikardisinde sünatriyal nodla ilgili bir konuyu hatırlamamız gerekiyor. Sünatriyal nod demiştik dakikada 60 ila 100 arasında uyarı çıkartabilmektedir. Ender durumlarda 160'a kadar uyarı çıkartabiliyor. Yani 150'nin ya da ender olan bir duruma denk gelmediysek 160'ın üzerinde hastamız farklı bir taşikardiye girmiş oluyor. Evet, baktığımızda sinüs taşikardisinin özelliği ritim düzenli olacak dedik. Hızımız taşikardik olacak dedik. Baktığımızda P dalgası pozitif kubbemsi bir görünümde olacak. Buradaki EKG bizi yanıltmasın. Çizim EKG'si olduğu için biraz sivrileşmiş ve asimetrik gibi duruyor bu. Ama şöyle diğer EKG'lerimize baktığımızda P dalgamızın pozitif kubbemsi görünümde olduğunu anlamış oluyoruz. Evet, pozitif kubbemsi görünümde her P'ye bir QRS yanıtı olacak demiştik. QRS'imiz dar olması gerekiyordu. ST segmentimiz izoelektrik hattı olacaktı. T dalgamız pozitif olacaktı. Özelliklerimiz bunlar daha doğrusu. Evet, ilk değerlendirmemizi yapalım. Baktığımızda ilk bakacağımız yer EKG'de AVR derivasyonuydu. Negatif olması lazımdı. P dalgası negatif, QRS kompleksi negatif, T dalgamız negatif. Dolayısıyla AVR'miz negatif diyoruz. Ritmimiz düzenliymiş ve hızımız diyorum
arar mesafesindeki süremiz 14 küçük kareymiş. Şöyle yaklaştırdığımız zaman bakın 1 büyük, 2 büyük, 3 büyük kareden birazcık küçük. Burada da zaten R dalgamızın başladığı yerde büyük kareye denk gelmiyordu. Dolayısıyla baktığımızda hepsinin 14 küçük kare olduğunu, saydığımızda 14'er küçük kare olduğunu görmüş oluyoruz. Formülümüz neydi? 1500 bölü küçük kare sayısıydı. 1500 bölü 14 dediğimizde hızımızın 107 olduğunu gördük. Yani taşikardik bir ritim. P dalgalarını değerlendirelim. P dalgası görmüş olduğunuz gibi pozitif, kubbemsi görünümde. Biraz sivrileşmiş gibi görünüyor bunda. Şurada da daha normal. Baktığımızda buralara sivrileşmiş gibi görünüyor ama simetrik farkındaysanız. Demiştik ki P dalgamız pozitif, kubbemsi görünümde olmalı ve simetrik olmalı demiştik. Baktığımızda burada hızdan dolayı birazcık sivrileşmiş gibi görünebiliyor. Bunda da ama baktığımızda simetrik olması bizim için yeterli. Sadece hızdan dolayı böyle sivrileşme olduğunu fark etmiş oluyoruz. PR aralığını saydığımızda tam 5 küçük kareye denk geliyormuş arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar tam 5 küçük kareye geliyor. Dolayısıyla PR mesafemiz de 0.20 saniyeye kadar 0.12-0.20 saniye arasında. Her P'ye bir QRS yanıtı çıkmış mı? Görmüş olduğumuz gibi her P'de bir QRS yanıtı var. Yani yanıtsız bir P dalgası yoktur arkadaşlar. QRS kompleksimizi değerlendirdiğimizde dar olması gerekiyordu. 1, 2 küçük kare civarında. Dolayısıyla QRS kompleksimiz de dar. ST segmentimize baktığımızda izoelektrik hatta varsayıyorduk ST segmentimizi. T dalgamızı pozitif varsayıyorduk. Bunları dediğim gibi akut koroner sendromu işledikten sonra bütün ritimlerde değerlendirmemiz gerekiyor. Tanımız sinüs taşikardisi. Tedavi uygulamamız için de taşikardi algoritmasını değerlendirmemiz lazım. Taşikardi algoritmasında da 150'nin üzerindeki ritimleri tedavi etmeyi öneriyordu bize. Dolayısıyla 107 olan bu ritmi tedavi etmeyeceğiz. Sadece gözlemleyeceğiz. Efor sarf ettiğimizde, koştuğumuzda, heyecanlandığımızda, üzüldüğümüzde, işte böyle strese falan girdiğimizde taşikardi oluşabiliyor. Ya da fazla kafeinli içecek içtiysek vesaire bunlar taşikardiye sebep olabiliyor. 107 olan ritimde şu an mesela konuşuyorum, bir efor sarf ediyorum. Benim bile ritmim şu an 107 olabilir. Dolayısıyla 150'ye kadar gözlemleyeceğiz. 150'nin üzerindeyse taşikardimiz, müdahale etmemiz gerekiyor. Evet, bir diğer ritmimiz sinüs aritmisi. Burada da yine her şey normal olacak. Tek sorun ritmin aritmik olması olacak. Yani ritim düzenli mi düzensiz mi diye sorduğumuzda ritmimizin düzensiz olması olacak. Baktığımızda arkadaşlar şimdi şuradaki mesafeyi saydığımızda 1, 2, 3, 4 yaklaşık 5 küçük kareyken, doğru mu? Hatta 5 küçük dedi. Yani 5 büyük kareyken, daha doğrusu 4,5 büyük kareyken buradakinin 1, 2, 3, 4, 5 olduğunu, buradakinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğunu, buradakinin 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Sinüs aritmisinden birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Sinüs bradikardis diyorum, affedersiniz. Sinüs aritmisinden bahsedeyim birazcık. Sinüs aritmisi normalde kalbimiz bir baskı altındayken oluşur arkadaşlar. Yoksa sinoatriyal nod işini çok düzgün yapan bir noktadır. Dolayısıyla işte kalpte böyle düzensiz bir ritim çıkartıyorsa ciddi baskı altındadır. Bu da ne olabilir? Mesela tansiyon pneumotoraks olabilir. İşte hemotoraks olabilir. Kardiyak tamponat olabilir. Hastada oluşan aşırı kilo ya da işte kilodan dolayı işte hastanın iç organların yukarıya doğru baskı altında olması olabilir. Özellikle arkadaşlar bu tür hastalarda hasta nefes aldığında, yani akciğerleri genişlediğinde kalbin alanı daha da daraldığı için hastada baktığımızda böyle bir taşikardi oluşur. Çünkü kalbin çalıştığı yer böyle baskı altında olduğunda daha az, yani daha sık ve daha az şiddetle kasılarak daha fazla kan pompalamaya çalışır. Hasta nefesini verdiğinde hastanın kalbinin bulunmuş olduğu kısım, yani hacim, üzerindeki baskı kalkacağı için hastada işte taşikardi tablosu, yani kalbin atım hızı normale dönecektir. Dolayısıyla bir hastaya baktığımızda hasta inspirasyon esnasında, yani nefes aldığında ritmi hızlanıyor, nefes verdiğinde
düşüyor olabiliyor arkadaşlar. Bu ritme de sinüs aritmisi diye hitap ediyoruz. Evet, ritmimizi değerlendirelim. Bakın P dalgamız negatif, AVR'yi değerlendirdiğimizde QRS'imiz negatif, T dalgamız negatif. Dolayısıyla AVR derivasyonumuz negatif diyoruz. Şimdi düzene bakacağımızda, ya baktığımızda arkadaşlar, şimdi şurayı saydığımızda 1, 2, 3 büyük kare, 2 küçük kare civarında. Şurayı saydığımızda 1, 2, 3 yaklaşık 4 büyük kareden daha fazla. Ritmin direkt düzensiz olduğunu gördük zaten. 1, 2, 3, 4, 5 büyük kare. İşte mesela şurayı saydığımızda 3 büyük kare arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ritmimiz düzensiz. Hızımızda da 30 büyük kare saymamız lazım. Burada şimdi bakın şuradaki kısım çok yavaş. Doğru mu? Şuradaki kısım çok hızlı. 30 büyük kare sayarken bunların tam mesela şuradan şuraya kadar 30 büyük kare ediyor diyelim ki. Tam böyle ikisini de içerisine alacak şekilde saymamız gerekiyor. PR aralığına P dalgasına baktığımızda pozitif kubbemsi görünümde olacaktı. Bakın buralarda pozitif kubbemsi görünümde. PR aralığını baktığımızda 4 küçük kareymiş PR mesafemiz. P'nin başlangıcından QRS'in başlangıcına kadar olan süre. Her P'ye bir QRS çıkmış mı? Çıkmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi P, QRS, P, QRS, P, QRS diye gidiyor arkadaşlar. QRS'lerimiz dar saydığımızda şuradan mesela saydığımızda yine şu şekilde 3 küçük kareden dar olması gerekiyor. ST segmentimizin izoelektrik hatta olduğunu varsayacağız demiştik. Çünkü bakın burada mesela eleve. O şimdilik kafamızı karıştırmasın. V2, V3 de eleveymiş ama bunu değerlendirmeyeceğiz şu an. T dalgamızın bütün derivasyonlarda pozitif olması gerekiyordu. Tanımız nedir? Sinüs aritmisi arkadaşlar. Tedavi uygulayacak mıyız? Uygulamayacağız. Altta yatan sebebi tedavi etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani o hastalığa ne sebep oluyor? Mesela az önceki dediğim gibi mesela hasta çok şişmandır ve sırt üstü yatıyordur. Göbeği hastanın karnına bastığında, yani o yağ kitlesi karnına, iç organlarına baskı yaptığında bu iç organlar yukarıya doğru çıkıyor. O yüzden mesela şişman hastalar ya da hamile hastalar genellikle böyle sırt üstü yattıklarında rahat edemezler arkadaşlar. Mesela bu hastada böyle bir şişmanlığından ya da gebeliğinden dolayı yatışla ilgili bir aritmi oluşuyorsa hastayı yan çevirdiğinizde direkt ritmin normale döndüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Ve bakın dedim ki inspirasyon esnasında kalp atımı hızlanıyor. Yani kalbin üzerindeki stres artınca daha doğrusu inspirasyonda kalp hızlı atıyor. Normal nefes verdiğinde hasta kalp atım normale dönüyor demiştim. Bakın burada sol taraftaki kısım normal bir atım, yani biraz daha yavaş. Sağ taraftaki kısım daha taşikardik, yani daha hızlı atıyor arkadaşlar. Burada da hastanın birincide nefes verdiği, yani burada nefes verdiği ekspirasyonda olduğu, burada inspirasyonda olduğunu anlamış oluyoruz. Evet, sinüzel bloktan bahsedelim arkadaşlar. Sinüzel blok kalpte sinüatriyal nodun bir kere uyarı çıkartmayı unutmasıdır arkadaşlar. Bu da arar mesafesindeki süreyi direkt 2 katına çıkartan bir durum. Nasıl yani? Şöyle hemen gösterelim. Şimdi bakın kalbimiz diyelim ki şurada arar mesafesi 4 büyük kareymiş. Burada da yazıyor zaten. 4 büyük kare. Yani kalbimizin her 4 saniyede, örnek veriyorum, attığını düşünelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diyor ve bir kalp atımı çıkıyor. 1, 2, 3, 4 diyor ve bir kalp atımı çıkartıyor. Bu şekilde sürekli olarak devam ediyor. Burada sinüatriyal nod bir kere uyarı çıkartmayı unutuyor. Mesela bakın şimdi ellerimi çarptığımda sinüatriyal nod uyarı çıkartmış olsun. Örnek veriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalbimiz bu şekilde düzenli bir şekilde çalışıyor. Sinüatriyal nod bir kere uyarı çıkartmayı unutursa bakalım nasıl olacak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Görmüş olduğunuz gibi uyarı çıkmayan kısım
uyarı çıkan kısmın direkt 2 katına çıkmış oldu. Yani süremiz direkt 2 katına çıkmış oldu. Sinüzel blokta da baktığımızda kalp atımında, yani şurada kalp atımı bir kere çıkmıyorsun. Mesela bakın burada çıkmış 4 büyük kare sonra, burada çıkmış, burada çıkmamış. Yani normalde şurada bir P dalgası, şurada bir QRS kompleksi olması lazım ve bu sürenin de yine 4 büyük kare olması lazım. Burasında 4 büyük kare olması lazım. Anlaşılacağı gibi kalp atımının bir kere çıkmamış olduğu duruma sinüzel blok diyoruz arkadaşlar. Şimdi sinüzel bloğu bu şekilde görmek birazcık zor oluyor. Çünkü kalp bu şekilde birazcık atmaya başladığında hemen şurada ekstra bir ritim çıkıyor. Mesela bir PVC dediğimiz ekstra vuru ya da PAK dediğimiz, genelde PVC çıkar, ekstra vurular çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Hastayı genellikle böyle de görebiliyoruz tabii ki, ama genellikle bu ritme eşlik eden başka bir şey görmüş oluyoruz. Evet, hemen değerlendirelim. AVR'mize baktık. Negatif, P negatif, QRS negatif, T negatif. AVR'miz negatif. Ritmimize baktığımızda ritim düzensiz. Bir kere zaten kabataslak şurasıyla şurası birbirinden farklı. Direkt ritmimizin düzensiz olduğunu görüyoruz. Hız için 30 büyük kare saymamız gerekiyor. Süre açısından şu an saymayacağız. P dalgamızı yani saymayacağız derken ben saymayacağım. Normalde saymamız gerekiyor. P dalgasına baktık. P'lerimiz hepsi pozitif, kubbemsi görünümde. PR aralığına baktığımızda 5 küçük kareden kısa, 3 küçük kareden uzun, yani normal. QRS kompleksimiz dar. ST segmentimiz izoelektrik hatta varsayıyorduk. T dalgamızı pozitif kabul ediyoruz. Tanımız nedir? Şimdi bakalım, şu çıkmayan kısmı değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda arar mesafemizi sayalım arkadaşlar. 1 büyük kare, 2 büyük kare, 3 büyük kare, yaklaşık 4 büyük kareymiş ama yani 4 büyük kare de değil, yani 19 küçük kare civarında. Şimdi şurayı saydığımızda 1 büyük kare, 2 büyük kare, 3 büyük kare, yine 19 küçük kare. Şurayı saydığımızda yine burası 19 küçük kare olacak arkadaşlar. Şurayı saydığımızda bakın şöyle 1, 2, 3, şöyle 4 olacak olsa şu kısma denk geliyor 19 küçük kare. Şuradan saydığımızda da yine 19 küçük kare olduğunu göreceğiz. 1, 2, 3, bakın yine 4 olmadan 19 küçük kareye denk gelecek. Dolayısıyla şuradaki kısım, çıkmayan kısım, çıkan kısmın arar mesafesinin 2 katıysa arkadaşlar, tam 2 katıysa buna ne diyorduk? Sinüzel blok diyoruz. Tedavi yine semptomatik tedavi edeceğiz. Hastanın nasıl bir rahatsızlığı varsa onu tedavi etmemiz lazım. Gözlemlememiz gerekiyor. Evet, sinüzel arrest ya da pause diyelim arkadaşlar. Bunlar önceden farklı adlarla adlandırılıyordu. Ancak biz kafa karışıklığına sebep olmaması için aynı olarak adlandıracağız. Şimdi sinüzel arrest ya da sinüzel duraklama ya da pause'dan bahsedelim. Şimdi buradaki sorun, şurada normalde sinüzel blokta nasıldı? Sinüatriyal not bir kere uyarı çıkartmayı unutuyordu ve arar mesafemiz normal sürenin 2 katına çıkıyordu. Bu süre 2 katından daha fazlaysa arkadaşlar buna sinüzel arrest ya da sinüzel pause diyeceğiz ya da duraklama dememiz gerekiyor. Onun dışındaki bütün her şey normal oluyor arkadaşlar. Ritme baktığımızda ritimde işte pozitif bir P dalgası, PR mesafesi 0.12-0.20 saniye arasında, QRS kompleksimiz dar, ST izoelektrik hattı, T pozitif olan bir ritim görmemiz gerekiyor. Bu bradikardik de olabiliyor arkadaşlar. Bradikardik ya da normal hızlarda olmasıyla ilgili bir kural yok. Ritim düzensiz olacak. Genellikle bradikardik olabiliyor dedik hızımızla ilgili. Onun dışındaki bütün her şey P pozitif, PR normal, QRS dar, ST izoelektrik hatta T pozitif olması gerekiyor. Evet, ritmimizi değerlendirelim. AVR'yi değerlendiriyorduk. Bakın burada AVR'yi yatay olarak vermiş, görmüş olduğumuz gibi. AVR'miz, hemen şunu sileyim. AVR'mizde P dalgası negatif, QRS negatif, T dalgası negatif, AVR'miz negatif dedik. Ritim düzensiz, görmüş olduğunuz gibi şuradaki arar mesafesiyle
Şuradaki arar mesafesi zaten bir değil, ritmimiz düzensiz. Hızımızda 30 büyük kare saymamız gerekiyor arkadaşlar. Ancak burada 30 büyük kare, mesela örnek veriyorum, muhtemelen şurası 30 büyük kare civarındadır. Kabataslak göz kararı baktığımda. Şimdi bu hastada 30 büyük kare, yani şuradaki 30 büyük kare ile buradaki 30 büyük kare aynı değil. Dolayısıyla bu hastalarda daha uzun bir kayıt almamız gerekiyor. Mesela 30 büyük kare ne kadarı gösteriyordu? 6 saniyeyi gösteriyordu arkadaşlar. Dolayısıyla mesela bu hastada 6 saniyelik değil de işte 10 saniyelik, 20 saniyelik ya da 15 saniyelik, belki 1 dakikalık kayıt alınarak hastanın hız hesaplaması ona göre yapılabilir. P'leri değerlendirdiğimizde bakın, P dalgası pozitif. Hepsinde kubbemsi görünümde. Görmüş olduğunuz gibi P dalgamız pozitif, kubbemsi görünümde. Şurada P dalgası çıkmamış görünüyor arkadaşlar. Bakın şu kısımlarda, yani komple P dalgası çıkmamış görünüyor. Orada ekstra bir ritim var. O kafamızı şu an için karıştırmasın. Onu da ilerleyen günlerde işleyeceğiz. Evet, PR invertalimiz 4 küçük kareymiş. P'nin başlangıcından QRS'in başlangıcına kadar olan süre. Her P'ye bir QRS yanıtı var mı? Bakın var. Hepsinde her P'ye bir QRS yanıtı var, görmüş olduğunuz gibi. Her P'den sonra bir QRS oluşmuş. QRS'imiz dar. ST segmentini izoelektrik hatta varsayacağız demiştik. T dalgasını pozitif varsayacağız demiştik. Hızımız kaç arkadaşlar? Tanımız nedir? Sinüzel arrest dedik arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bir hesap makinesini açayım. Bir durumdan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar demiştik ki EKG'de, daha doğrusu EKG'de demeyelim de kalpte 3 saniyeden uzun bir duraklama olursa, yani beyne 3 saniyeden uzun bir kan akışı durursa arkadaşlar, gitmezse 3 saniyeden daha uzun, bu hastanın bilinci kapanır arkadaşlar. Şimdi buradaki baktığımızda da, yani şuradaki iki arar dalgasını saydığımızda, biraz uzun çizdim. Saydığımızda şu kısımda bakın, şimdi şurada yarım küçük kare, büyük kare var. O kenarda dursun. Bir büyük kare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 buçuk da burada var. Yaklaşık 16 büyük kare var arkadaşlar. Hemen hesap makinesinden hesaplıyorum. 16 çarpı 1 büyük kare 0,20 saniyeydi. Bu hastada şuradaki kısımda, sadece şu kırmızıyla çizmiş olduğum kısımda toplam 3,2 saniye nabız çıkmamış. Yani kalp çalışmamış arkadaşlar, atmamış. Bu hastanın %100 bilinci kapalıdır. Yani hastanın beynine 3 saniyeden uzun bir kan akışı gitmediği için hastanın bilinci kapanmıştır. Tedavi uygulayacak mıyız arkadaşlar? Hatırlayın, bradikardi tedavisinde demiştik ki 3 saniyeden uzun ventriküler duraklama varsa hastanın acil pacemaker ihtiyacı vardı demiştik. Buradaki ventriküler duraklama da görmüş olduğunuz gibi 3,2 saniye. Dolayısıyla bu hastaya pacemaker uygulayacağız. Pacemaker hazırlanana kadar hastaya bir doz atropin uygulayabiliriz. Evet. Sinüzel ritimler buraya kadardı. Diğer videolarımız için yanlardaki kutucuklara tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.